dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 3D böyle kabartmalı motiflerden oluşan bu güzel crop hırka yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzelliği örelim arkadaşlar. Hırkamı yaparken kullanmış olduğum iplerim Himalaya Everyday Viking batik bir ip, gördüğünüz gibi. Numarası 70517. Sonra Himalaya'nın yine anti peeling Everyday Super Lux ipi. Şöyle 73402 ve yine aynı Himalaya'nın anti peeling bir ipi ve numarası 73415 arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın, ben şu şekilde hazırladım. Bir şişe geçirdim. Motifimizi yaparak başlıyoruz. Motifimizi önce arkadaşlarım şu batik ipimizle başlıyoruz. Tabi dilediğiniz renk ipleri kullanabilirsiniz. Her sırada farklı renkli ipler de kullanabilirsiniz. Tığım ise benim 3,5 milim oldu. Şimdi genel olarak ölçü vermiyorum. Çünkü elimiz farklı olur. Kullanacağınız ipler farklı olur. Öncelikle şöyle bir halka yapıyorum arkadaşlar. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Ve bunu tuttum. Şöyle şu şekilde alıyorum. Bir tane zincir çektim. Sonra üzerine bir alıp hemen halkamın içerisinden giriş yaparak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir, bir çakma sık iğne, yani üçlü sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir zincir, bir sık iğne şeklinde 8 tane yer yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8.'yi yaptıktan sonra bunu sıkıştırıyoruz iyice şöyle. Biraz fazla bırakın ki sonradan açılma olmasın. Sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum, bakın. Hemen şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde. Ve bunun üçünü birlikte çekiyorum. Arada bir zincir olduğu için. Sonra arkadaşlarım bakın. Şu şekilde geri içerisinden giriş yapıyorum. Alıyorum. Çıkarttım. Bunu önce bir sık iğne şeklinde yapıyorum. Sonra şu şekilde arkadan alıp öne doğru çekiyorum. Ve bunu çekmiyorum. Şimdi üzerine bir aldım. Bu haldeyken. Sonra aynı yerin içerisine bakın, şu aradan hemen buradan giriş yaparak şöyle yarım trabzan yapıyorum. 2 tane. 1 2. Şimdi bu topladığım ilmeklerin hepsini birlikte çekiyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Yine aynı yerin içerisinden giriş yapıyorum şu şekilde ve şu şekilde alarak kaydırarak bağlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Hemen bir yandaki boşluğa geçiyorum. Şuraya bakın. Şöyle yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra bunları toplayıp çektim. Bir tane zincir çektim. Aşağıya yuvaya iniyorum ve oradan kaydırarak bağlıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Diğer araya geçiyorum ve bu işlemi 8 defa tekrarlıyorum. Bakın şöyle aradan girişimizi yapıyoruz. 1 2 3. Birleştirdik. Bir zincir, aşağıya iniyoruz ve kaydırarak bağlıyoruz. 2 zincir çekip tekrar devam ediyoruz.
Şimdi bir sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e tamamladık. 2 zincir çekiyoruz. Ve gelip arkadaşlarım bakın şuradan girişimizi yapıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Arasından geçiriyoruz. Şimdi bunu şu şekilde tutup tam tersini çevirdik. Bakın terste öyle kabarcıklı bir şekilde duruyor çiçeğimizin yaprakları. Şimdi hemen bu 2 zincir çektiğimiz yerden giriş yapıyoruz. Şöyle bir tane buraya sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Sonra aynı yerin içerisine bakın. Aynı o 2 zincir çektiğimiz yerin içerisinden giriş yaparak bir tane sık iğne daha yapıyoruz. Sonra yana geçiyoruz. Bakın şurada şu şekilde yerimiz var. Aşağıya indiğimiz yer şöyle. İkisinin içerisinden giriş yapıp alıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 1, 2, sonra arkadaşlar bakın şu 2 zincir çekerek geçtiğimiz yer, oradan girişimizi yapıyoruz. Bir tane sık iğne. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra aynı yerin içerisine yine giriş yapıyoruz ve buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra bu yaprağımızın arkasına giriş yapıyoruz. Şöyle bakın ikisini birlikte aldım. Şöyle ve buraya sık iğnemi yaptım. Sonra hemen bir yana geçiyorum ve 2 zincir çektiğim yere geliyorum. Oraya bir tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yerin içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Sonra çevirdim hemen. Arkadan giriş yaptım. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra yana geçiyorum. Yine sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Ve yine aynı yerin içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Evet, şimdi devam edelim. Buraya yaptık. Hemen 2 zincir olan yerimize geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aldım, bağladım. Sonra yandan devam ediyorum. Şimdi bakın bu son yerim. Hemen şöyle yine bunun arkasından giriş yapıyorum. Geçiş yeri olduğu için arkasından geçiş yaptık. Şimdi şuradaki ilk yerimden giriş yaptım şu şekilde ve şu şekilde kaydırarak bunu buraya bağlıyorum. Evet, şöyle bir orta yer elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada şu şekilde geri dönüyorum. Alıyorum. Çektim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Burası önemli. Bakın şu 2 beşli zincirimizin arasında 3 tane sık iğnemiz var. Hemen ilkinin üzerinden giriş yapıyorum şu şekilde. İlkinden ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıp ortadakinin üzerine de bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra geliyorum bu 5 zinciri arkadaşlarım bakın. Şuradan ve şuradan giriş yapıyorum. Ve kaydırarak bağlıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Son olan sık iğnemin üzerinden de giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sonra 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir aldık üzerine. Geçiyoruz bakın şu 2 beşli zincirlerimizin arasındaki 3 tane sık iğnenin ilkinden giriş yapıyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. İkinciyi de yapıyoruz hemen yanındakinin üzerine. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve şu şekilde alıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Üzerine bir alıp yanına hemen bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir aldım üzerine. Hemen yan tarafa geçiyorum. İlk sık iğnemin üzerinden giriş yaptım.
bir tane ikili trabzan, ikinciye de bir tane daha ikili trabzan, 1 2 3 4 5 zincir birleştiriyoruz, kaydırarak bağladık. Üçüncüyü de yapıyoruz ve 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlarım. 1 2 1 2 3 4 5, geldim burayla bağladım. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir aldım, hemen diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5, hemen birleştirdik. Bir aldık üzerine ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde görünüyor. 1 2 3 4. Evet, tamamlayalım burayı. Şimdi bakın, burası bu sıradaki ilk yerim. Şöyle bir ikili trabzan yapmıştım buraya. Şimdi buraya bir tane yine yapıyorum. Hemen yanına da bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geliyorum şurayla birleştiriyorum arkadaşlar, şöyle. Sonra geliyorum bu ilkinin içerisinden şöyle giriş yapıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Yani diğerleri gibi oldu bakın. 3 tane ikili trabzan da buraya yapmış olduk. Şimdi arkadaşlarım, buradan hemen yanındaki zincir olan yerin içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane daha ilerliyorum, yani ortaya doğru şu şekilde. Sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum bu beşlimin içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın buradaki görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi 6 tane ikili trabzandan sonra 1 2 3 zincir çektim. Geliyorum yine bunu burayla birleştiriyorum şöyle. Sonra tekrar 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlarım, şunu söylemek isterim. Eğer renk değişikliği yapacaksanız şu orta kısmını yaptıktan sonra şurayı yaparken şurayı şu sırada renk değiştirebilirsiniz. Yani şunu da aynı şekilde bir önceki sırada da renk değişikliği yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde renk değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yaptım, 6 tane ikili trabzanımı üzerine bir alıyorum. Geçiyorum buraya. Bakın şuraya. Hemen yanındaki yere. Yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Yine aynı şekilde birleştiriyoruz ve tekrar 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. Hemen üzerine bir aldık. Diğerine geçiyoruz ve 8 tane bu şekilde yerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 tane zincir ve şu şekilde giriş yaparak tamamlıyorum. Bir aldım, üzerine tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyorum.
Evet, bakın. Üçünü yaptık. Diğer beşini de aynı şekilde devam edelim. Evet, son yere geldim arkadaşlar. Yine 3 zincirimi çektim. Yine 6 tane yerimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bunu geliyorum. Bu son yaprağımı şuradan giriş yapıyorum. Diğerine ilk başladığımız yerden ve kaydırarak bağlıyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Bir tane zincir çekip sonra hemen şöyle kesiyorum. Biraz fazla keselim. Şimdi arkadaşlarım size bir püf noktası söylemek istiyorum. Keşke bunlar da bu renk olsaydı daha güzel görünürdü eminim. Bu ipimizle yani yapacağımız işlem bu kadar. Batik ipimizle. Eğer böyle bir 3 tane ip kullanacaksanız, hani daha farklı ipler kullanacaksanız bu şekilde olmaz ama şimdi bunu yaptıktan sonra artık hepsini bitirin derim. Daha sonra bakın şurada gördüğünüz gibi bu işleme beyazla yapacak olduğumuz işleme geçin. Yani tek ip taşımış olursunuz eğer tek renk yapacaksanız. Şimdi bunu arkadaşlarım şöyle arkadan hemen gizleyelim ve fazlasını keselim. Bu işinizi çok kolaylaştıracaktır. Eğer 3 renk yapacaksanız tabii. Dediğim geçerli. Daha farklı renkler kullanacaksanız daha çok yapmanız gerekir. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi ben az önce de göstermiştim sizlere. Böyle yaptım ben. Şimdi bunların dışlarını yapacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi beyaz yerine geçtik. Hemen krem ya da şöyle o ipimi alıyorum. Ve bu arkadaşlarım batik ipimin üçüncüsü, yani 225 250 elinizin ayarına göre değişir arkadaşlarım. O yüzden fazla ölçü vermek istemiyorum ama çok soruluyor. Bu benim 300 gram olan ipimden üçüncü ipim ve bu kadar kaldı gördüğünüz gibi. Bu son motifim çünkü. Şimdi bunu alıyorum beyaz ipime. Bakın şu aralarda beşer tane şöyle zincirli yer yapmıştık. 5 zincirli yerlerimiz. Toplamda bu da 8 tane arkadaşlarım. Herhangi birinden giriş yapıyorum bakın. Şöyle. Bu ipimi de alıyorum. Buradan atlattım. Biraz fazla bırakıyorum. Şöyle 1 2 ilki olduğu için ve geçiş yeri olduğu için 3 tane zincir yaptım. Bakın kalın olduğu için zaten ikili trabzan gibi oldu. Şimdi birinciyi yaptık. Hemen yanına 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. İlkiyle birlikte zincirimle birlikte 6 tane olmuş oluyor arkadaşlar. Şu fazlayı keselim. Şimdi burada 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Geliyorum arkadaşlarım. Bakın burası da önemli. Buradan yine şu şekilde giriş yapıyorum. Aynı zamanda yukarıdaki bir üstteki yere bağlamak için bakın şöyle girişimizi yapıyoruz ikisinin arasından. İpi alıyoruz, çekiyoruz şöyle. Bunu burada bekletiyoruz. Sonra üzerine bir alıyoruz. Geldik.
hemen bu 6 tane yaptığımız yerin içerisinde yine diğer tarafına geçiş yapıyoruz ve buraya şöyle ikili trabzan. Bunun üçünü birlikte alıyoruz. Birinciyi yaptık. Hemen 5 tane daha yapıyoruz. 2 3 4 5 6 tane bu şekilde yaptık. Şimdi üzerine alıyorum. Bakın hemen bu aradaki şu 5 tane zincir çektiğimiz yere geçiş yapıyorum. Buradan başlıyorum. Yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6. Evet, 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Geldik hemen, bakın şu iki aradan giriş yapıyoruz. Aynı zamanda bir üst sıradaki şu ikisinin arasından giriş yapıyoruz. Şöyle çektik, bekletiyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Aşağıdaki yerimize tekrar geçiş yapıyoruz zincirlerimizin diğer tarafına ve bakın ikisini bir, üçünü bir aldık. Devam ediyoruz. Birinciyi yaptık. 2 3 4 5 6. Bir üzerine aldım. Hemen bakın buraya geçiyorum. Bir yana. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 zincir. Şuradan ve şuradan giriş yaptım. Bunu da arkadan alıyorum. Şöyle getiriyorum. Sonra üzerine bir alıp diğer tarafına da 6 tane ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Bir aldım üzerine, buraya geçiyorum.
Evet, şimdi bakın hepsini tamamladım. Şöyle çok güzel 3 boyutlu bir çiçek elde ettik. Şimdi bunu arkadaşlarım geliyorum. Hemen şu ilk yerden giriş yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Bir zincirimi çektim ve bir miktar ip bırakıp kesiyorum. Evet, bunu da arkadaşlarım, yani bu renkli ipimizi de bu işlemi yapıp bırakın. Yani tek ip taşımak için az önce söylediğim gibi şöyle arkasından bir de buradan geçirelim. Evet, bakın. Şöyle bir çiçek elde ediyoruz. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Dediğim gibi bunların hepsini yapıp hazırlayıp en son bu kenarını çevirelim ve dörtgene, yani kareye çevirelim arkadaşlarım. Diğer renk ipimi alıyorum. Bakın herhangi birinden şu arkadaki beyaz ipimin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Yine biraz fazla ip bırakıp şöyle yine bir, ikisiyle birlikte yapın arkadaşlarım, çıkmasın. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine bir aldım. Aynı yerden, bakın aynı yerden giriş yapıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Birini zincirle yaptık. 2 tane de ikili trabzan yapıyoruz. Şu fazla ipimizi keselim. Şimdi bunu yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Biraz gevşek. 6 da çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir aldım üzerine. Geçiyorum. Bakın diğer yaprağımın, hemen bu yaprağımın arkasından şöyle şuradan giriş yapıyorum. Buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar üzerine bir aldım. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpimiz dolaştı biraz. Bir aldık üzerine. Geçiyoruz buraya. Hemen buraya da 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğerine geçiyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın şöyle oldu. Son yere geldim. Yani ilk başladığım yere geldim. Buraya arkadaşlarım 5 zincirimi çektim. Hemen bakın şunun zincir çekerek yükseldiğimiz yerin üzerinden giriş yapıyoruz şöyle. Ve buraya kaydırarak bu ipimi bağlıyorum. 5 zincirimi. Ve şöyle arkasında yerimizi hazırlamış olduk. Şimdi burada şöyle çeviriyorum. Aldım. 1. Bir tane daha yapıyorum. 2. Birinci üçlü trabzanımı yapmış oluyorum. Üçlü trabzan boyutuna getiriyorum bunu. Sonra 1, 2 doladım. Hemen ortadaki arkadaşlarım yerimden giriş yapıyorum. Ortaya. Şurada bakın 3 tane yerimiz vardı. Ortasından giriş yapıyorum. Buraya 1, 2.
2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar 2 doladım. Aynı yerin içerisine buraya yine 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2, sonra üzerine 2 alıyoruz ve hemen yanındaki şuradan giriş yapıp buraya bir tane üçlü trabzan daha yapıyoruz. Şöyle, burası köşelerimizden bir tanesi olacak. Sonra yanında bakın şu 5 tane zincirli yerimize geldik. Üzerine 1 alıyorum. Burası önemli arkadaşlar. Şöyle aldım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine 1 alıyorum. 2 tane üçlü yani çakma sık iğne yapıyorum. 1 2. 2 tane çakma sık iğneden sonra bakın arkadaşlarım, şuradan giriş yapıyoruz. Şöyle ve bu zincirimiz, şu zincirimizin içerisinden de şu şekilde alıyoruz. Çekiyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz bir tane. Sonra yana geçiyoruz şu boşluğa. Buraya da bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu üçünün üzerine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra bu araya geçtim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı burada yaptığım gibi. Sonra bakın şu şekilde arkadan giriş yapıyorum. Bu yaprağımı buraya tutunmak için yaptığım bir işlem. Bakın şöyle giriş yaptım. Aynı zamanda şu zincirimin içerisinden de şu şekilde alıyorum. Tığımı oradan aldım, ipimi ve sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine 1 alıyorum. 2 tane çakma sık iğne, 1 2. 1 alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra 2 alıyorum üzerine. Hemen bakın şu 3 tane olan ikili trabzanımın ilkinin içinden giriş yaptım, aldım. 1 2 3 çektim. 1 2 doladım. Ortadakinden giriş yapıyorum. 1 2 1 2 zincir, tekrar 2 doluyorum. Aynı yere, aynı ortadakinin içerisine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi yine 2 doladım. Hemen yanındaki şu son yerimden giriş yapıyorum ve buraya da bir tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra yanındaki bu beşli olan zincirime geldim. Üzerine 1 alıyorum. Buradan giriş yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 2. 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra bu yaprağımın hemen şöyle ucundan giriş yapıyorum. Aynı zamanda buradan da ipimi çıkartıyorum bu şekilde ve sık iğne yapıyorum. Sonra bu araya geçiyorum. Buraya da bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra bu ikili trabzanlarımın üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlarım. Ve devam ediyorum. Boşluğa bir tane yapıyorum. Bu yaprağımın da hemen arkasından giriş yapıyorum. Ve buradan da alıp şu şekilde çekiyorum. Şöyle girişimizi yapalım. Buradan da aldık. Sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra üzerine 1 aldık. 1 2 çakma sık iğne, 1 2 ikili trabzan, 1 2 doladım. Bir tane üçlü trabzan, 1 2 doladım. Tam ortaya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirli. Evet. 1 2. Sonra 1 2 doladım. Üçüncü olan, yani bu taraftan üçüncü olan üçlü trabzanımı yaptım. Üzerine 1 aldım. 2 tane yine 1 2 ikili trabzan, 2 tane çakma sık iğne. Sonra bu yaprağımı da buraya ekleyeceğim. Şöyle aldım. Buradan da girişimizi yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bu boşluğa bir tane sık iğne. Sonra 3 tane sık iğne yan yana devam ediyoruz.
Sonra tekrar buraya bir tane sık iğne, ikinci sık iğneyi bu yaprağımızı birleştiriyoruz yine. 2 tane ikili trabzan, 1 2, üzerine 2 aldım ve buradan giriş yapıyorum. Buraya 1, ortaya 2 tane üçlü trabzan, 1 2 zincir, tekrar 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Sonra tekrar üzerine 2 aldım. Yanına da bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane ikili trabzan, 1 2, 2 tane çakma sık iğne, normal sık iğnemi şu yaprağımı da alıyorum bu şekilde ve buradan alıp çektim, sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. 2 ve 3, bir tane buraya sık iğne, yaprağımı bağlıyorum. Sonra 2 tane çakma sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 1 2. Sonra bakın buraya geldim. Hemen şuradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağlıyorum ve bunu motifimi kareye çevirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar burada hemen şöyle üzerine bir alıyorum. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Dibinden aldım. Çakma sık iğne yaparak etrafını 2 sıra çeviriyorum. Şöyle 2, bakın şuralardan giriş yapıyoruz. Şöyle köşeye bir tane yapıp 2 zincir çekiyoruz. Tekrar şöyle yaparak devam ediyoruz. 1, yani böyle toplam bitiş sırasındaki çakma sık iğne sayısı 25 oluyor arkadaşlarım. Burada 23. Şimdi bu 2 sıra şeklinde yapacağız. Yani bu sırayı bu şekilde çevireceğiz. Hiçbir ikili trabzan veya üçlü trabzan, normal sık iğne falan yapmadan bu şekilde 2 sıra çeviriyoruz. Şöyle devam edelim. Kenar sayısı burada 23 oluyor arkadaşlarım. Köşedeki bir tane artımımızla birlikte 2 zincirimizi çektik. Bir sonraki yani bitiş sırasında 25'e çıkıyor sayı. Bu neden önemli? Eklerken önemli arkadaşlar. Şimdi ip kullanımından bahsetmiştim. Onu da bu beyaz olan, krem olan ipimin de arkadaşlarım ikinci 100 gramı. Yani böyle 150 gram civarında falan ip kullanmanız gerekiyor. Elimiz aynı ise, yani el ölçülerimiz olarak aynı ise arkadaşlar. Şöyle aldım. Farklılık gösterecektir illaki. O yüzden aslında çok şey yapmıyorum ama arkadaşlarımın birçoğu da soruyor kaç tane ip kullandınız diye. Yani evet, böyle 3 tane ip kullanacaksanız en az bir 200 gram da bunu almak durumundasınız arkadaşlar. Şöyle bakın çeviriyoruz. Bütün motifleri yaptıktan sonra ekleme işlemini yapacağım. Yalnız bu son sırayı yaparken de ekleme yapabilirsiniz arkadaşlarım. Onu da söyleyelim. İğne yardımı ile ya da tığ yardımı ile yine tığla birleştirmeler yapabilirsiniz.
Ben bunu motiflerin sıralama ve dizilimini göstermek amaçlı son sırada ekleme yapmayacağım. Direkt şeyle normal olarak, yani bütün motifleri bitirmiş olarak eklemesini göstereceğim sizlere birazdan. Şu şekilde yapalım. Dediğim gibi bir sıra daha bu çakma sık iğnelerle devam edeceğiz. Sona geldik zaten. Hemen burayı da tamamlayalım. İyice görmüş olun arkadaşlar. Şimdi bakın son yere geldim. Hemen şöyle girişimi yapıyorum. Çektim. Yine üzerine alıyorum. Aynı yerin içerisinden giriş yapıyorum ve çakma sık iğneler yaparak bir sıra daha devam ediyorum. Yine köşede bir tane şöyle bakın artımızı yapıyoruz. 1-2 zincir çektik. Tekrar devam ediyoruz. Burada şuradan bir tane alıyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın şuradan gösterelim. Şöyle bir sıra daha yapıyoruz ve bitmiş hali bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlarım, yaptığımız motifler bakın şöyle şu şekilde. 29 tane toplam motifimiz var. Şimdi bu motifleri bakın şöyle diziyoruz. 2 tane kollara, bu 36, 38, 40, 42 bedende rahatlıkla kullanabilir arkadaşlarım bu hırkayı. Şimdi 2 tane bakın kolda var. Şöyle toplam 4 tane burada. Sonra öne geçiyoruz. Önde 2, 4, 6 tane. Şöyle üstteki şunlar arkadaşlarım, sadece bakın şunları katlayarak buraya ekleyeceğiz. Kolundan aşağıya doğru bir işlem yapmış olacağız. Şöyle 3 tane de şuralara bağlayacağız. Bunu buraya, şöyle bunları buraya bağlayacağız. Şimdi gelelim arkasına. Normalde arkasında arkadaşlarım 3 tane motifimiz var yan yana. Böylesine de 3 sıra. Ancak buradaki yarım motifleri buraya koyuyoruz. Şöyle bir yaka oyuntusu oluşturuyoruz. Buraya da lastik yapacağız arkadaşlarım ve ön kısmı da bu şekilde kapanmış olacak. Diğer kolda aynı şekilde bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz ve bu eklememizi böyle yapacağız. Şimdi eklemesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Dilerseniz şöyle tutup bakın şöyle açıp, ben burada göstermek için son sırada da ekleme yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca bunu böyle iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Şöyle motifimi alıyorum. Bakın şu köşesinden giriş yapıyorum. Köşeden. Bunu buraya şöyle bir tane sık iğne ile tutundum. Sonra buna geçiyorum ve buradan alıyorum. Şöyle. Şimdi bir tane buradan bakın hemen ilkinden giriş yapıyorum. Şu fazla iplerimizi de aradan alalım. Şöyle çekerek bağlıyorum. Bunu da buraya böyle zikzaklı bir görünüm oluyor. Bu güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle aldım. Buradan çekiyorum. Şu şekilde. Sonra diğerine geçiyorum. Karşılıklı bir oradan bir buradan alarak devam ediyoruz. Ön tarafını kullanıyoruz bu defa motifimizin. Yani önden eklememizi yapıyoruz. Şöyle. Dediğim gibi son sırada da ekleme yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu böyle ekleyeceğiz. Şöyle çevirdiğimiz zaman bu koltuk altımız olacak arkadaşlarım. Şunu çekelim. Evet. Görüntümüz bakın bu şekilde.
29 tane motiften oluşuyor. Dediğim gibi beden küçük. Daha büyük bedenler yapmak isterseniz motif sayısını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir görüntü. Dediğim gibi bir buradan şu şekilde, bir buradan şu şekilde yaparsanız bu görüntüyü elde edersiniz. Evet. Bu şekilde eklememizi yapalım. Dediğim gibi bakın 2 tane altlarda, birer tane bu üstlerde şöyle motifimiz var. Şimdi bu ekleme işleminden sonra ise dilerseniz yan yana, yani bu şekilde giderek, dilerseniz dikine, nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza gelirse o şekilde eklemeyi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi bu ekleme işlemini yapalım ve lastik kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın motiflerimi ekledim ve hırkam büyük oranda tamamlandı. Şimdi kenarlarına lastik yapma işlemini göstereceğim. Burayı biraz kalın yapıyoruz arkadaşlar. Şu önden şöyle herhangi bir yerinden, şu enseden başlayarak şimdi kolla uygulayacağım işlemi uygulayacağız ve burayı dediğim gibi biraz böyle kalın olacak ki şu aradaki motif yerini kapatsın arkadaşlarım. Kollarını da biraz daraltmayı düşünüyorum. Böyle bombeli bir şekilde bir kol olması için. Şimdi herhangi bir yerinden başlıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi aynısını yaka, kol ve alt kısımlara da uygulayabilirsiniz. Altını isterseniz böyle dümdüz bir şekilde devam edebilir. İsterseniz arkadaşlarım biraz burayı da böyle crop olduğu için şöyle belinden hani sıkı yapabilirsiniz. Şimdi kola uygulayacağımız gibi o işlemi alt kısmına da uygulayabilirsiniz ama kol kadar şey olmasın, dar olmasın arkadaşlarım, biraz daha geniş olsun. Önde hiçbir kesinti yapmadan yapmamız gerekiyor bu işlemi. Şimdi şu şekilde aldım ve girişimi yapıyorum. İkili lastik gibi yapacağız. Böyle iki şişle yapmış gibi bir görünüme sahip oluyor. Daha önce de birçok defa kullandım arkadaşlar. Şimdi bunda bakın şöyle yerlerimiz var. Bu ilk ortadan girişimizi yaptık. Hemen şöyle birini atlayalım aradan. Eksilteceğiz arkadaşlarım bunları. Bir tane yaptım. Bir tane atlayıp diğerine geçiyorum. Ona da önden ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Birini atlıyorum. Ya da ikisini de atlayabiliriz. Şöyle biraz daha dar olsun çünkü. Şu şekilde bakın aldım. İkinciyi de bir tane atlayıp buraya geçiş yapıyorum. Her arada 2 tane atlayalım. Üçüncüden alalım. Bu arada da bir tane atlayalım arkadaşlarım. Şöyle çok geniş bir kol olmasın. Sonra üzerine bir aldım. Bakın 1 2 atladım. Üçüncünün şöyle ortasından giriş yaptım. Arkadan almam gerektiği için arkadan alarak birini daha atlıyorum. Bu ikisinin arasında. Hemen buradan giriş yapıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir aldım. Bakın 1 2 atladım. Üçüncüden giriş yaptım. Önden alıyorum bu defa. Bu şekilde azaltarak devam edeceğiz. Bu en alt kısmında arkadaşlarım bu kadar yapmayın. Yani şu aradaki yerleri bir atlayıp birine şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle önde hiç yapmayın. Önü tamamen düz olsun. Şimdi burada 2 tane düzü yaptım. 1 2 atladım. Şuradan giriş yapalım. Hem orta birleşim yerimiz iki motifimizin. Şöyle bir tanesini yine atlayıp diğerinden alalım ve ikili trabzanımızı arkadan yapalım. Şimdi 1 2 atladım. Şöyle birini atlıyorum ikinciden. Bu şekilde. 1 2 atlayıp diğerine geçtim. Bu da geniş gelirse biraz daha üst sıralarda daraltma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aldım. Bunu da arkadan
yapıyorum. Sonra 2 atladım. Buradan aldım. 1 atladım. Ortaya geldim. Şöyle ikinciyi yapmıştık. Bunu arkadan alalım. Bir tane atladık. Tekrar arkadan 2 atladık. Üçüncüden giriş yaptık. 1 atladık. Bakın şöyle daraltıyoruz burayı iyice. 2 atladık. Şimdi 1 2 şöyle aldık. Evet, şimdi bakın şu ilk başlangıç yerime geldim. Hemen şöyle üstünden girişimi yapıyorum. Bu kol boyuna motif ekleyerek de uzatabilirsiniz. Şöyle ekliyorum. Bakın şu kadar bir yerim oldu. Bunu dediğim gibi daha da daraltma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine şöyle arkadan aldım, bir taneyi yapıyorum normal. Sonra üzerine bir aldım. Şuradan girişimi yapıp ikinciyi yapıyorum. Bakın şurada bir tane daha azaltmış oldum. Şuradan şu şekilde aldım. Çünkü hala daha biraz büyük gibi geliyor bana. Şöyle bir tane daha normal yaptım. Şimdi şunları evet arkadan yaptık, sonra öne doğru devam ediyorum. Şimdi tekrar arkadan bunu dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde döndürerek devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet, bu şekilde devam edelim ve kapanışta tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını da bu şekilde çevirdim yaka kısmına. Gördüğünüz gibi biraz daha büyük yaptım ki uzun yaptım. Bu aradaki şu motifi kapatsın diye. Önü zaten bu şekilde V gibi duracak. Kolları da bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Balon kol gibi. Kolları geniş, böyle salaş, dökümlü, crop bir hırka yapmış olduk böylelikle. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.